Selam millet. Gözünüzde canlandırın. Mutfak masasında oturmuş, banka uygulamanızdaki 250 bin TL'lik bakiyeliğe bakıyorsunuz ve içinizden şöyle geçiriyorsunuz. Güzel para ama o sihirli 1 milyon TL hedefine ulaşmak için hala 750 bin TL eksiğim var. Peki ya size matematiksel olarak konuşursak 1 milyon TL'ye ulaşmanın %25'inde değil aslında tam yarısında olduğunuzu söylesem? Ve bu iddianın arkasındaki matematiğin servet inşasına bakış açınızı kökten değiştireceğini? Benim adım Sirmalya. Bileşik getiriye, üstel büyümeye ve insanların paranın gerçekte nasıl çalıştığını neden temelden yanlış anladığına kafayı takmış durumdayım. Eğer birikim hesabınızın sihirli bir şekilde büyümesini ummak yerine servet inşasının gerçek matematiğini anlamak isteyenlerdenseniz o abone ol butonuna şimdiden basın. Bu video bittiğinde zihninizde yeni bir kapı açılmış olacak. Öfkeli parmaklarla klavyeye sarılıp 250 artı 750 eşittir 1000 eder, sen ne anlatıyorsun diye yazmaya başlamadan önce paraya dair tüm perspektifinizi değiştirecek bir şeyi açıklamama izin verin. Çoğu insan servet birikiminin düz bir çizgide ilerlediğini sanır. 1 lira kenara koy, hedefe 1 lira yaklaş. 10.000 biriktir, 10.000 yaklaş. Basit toplama işlemi, değil mi? Yanlış. Külliyen yanlış. Bu doğrusal düşünce yapısı tam da insanların o gerçek sihir gerçekleşmeden hemen önce finansal hedeflerinden vazgeçmelerinin sebebidir. Üstel büyümenin matematiğini anladığınızda aslında olan şudur. Para doğru yatırıldığında öylece durmaz. Sizin için çalışmaya başlar, getiri sağlar ve sonra o getiriler de kendi getirilerini sağlamaya başlar. Matematikçilerin üstel büyüme dediği bu olay, ilk 250 bin TL'ye ulaşmanın neden sandığınızdan çok daha büyük bir olay olduğunun kanıtıdır. Bunu kristal netlikte anlatmak için rakamlar üzerinden gidelim. Diyelim ki her ay düzenli olarak 5000 TL yatırım yapmaya karar verdiniz. Bu haftada yaklaşık 1250 TL eder. Evet, bozuk para değil ama çalışan çoğu yetişkin için imkansız bir rakam da değil. Dışarıda yediğiniz birkaç akşam yemeğinin maliyetinden veya ay boyunca fark etmeden yaptığınız dürtüsel harcamalardan bahsediyoruz. Yatırımlarınızın yıllık ortalama %8 reel getiri sağladığını varsayarsak, ki bu tarihsel borsa performansına kıyasla oldukça muhafazakar bir tahmindir, işler ilginçleştiği yer burasıdır. O ilk 250 bin TL'ye ulaşmak tutarlı aylık katkılarla yaklaşık 3 yıl 4 ay sürer. Bu başlangıç döneminde o 250 bin TL'nin büyük çoğunluğu doğrudan sizin cebinizden, alın terinizden gelir. Bileşik getiri henüz ısınma turlarındadır, yani ağır yükü siz taşırsınız. Ama işte matematiğin büyüleyici hale geldiği yer, 250 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkmak sadece 2 yıl 8 ay alır. Bekleyin, bunu tekrar edeyim çünkü çok kritik. İlk 250 bin TL'yi biriktirmek 3 yıldan fazla sürdü. Ama o miktarı 2'ye katlayıp 500 bin TL yapmak 3 yıldan az sürdü. Hızlanma biz devam ettikçe daha da dramatik hale gelir. 500 bin TL'den 750 bin TL'ye çıkmak sadece 2 yıl 2 ay alır. Ve o sihirli 1 milyon TL'ye giden son düzlükse sadece 1 yıl 18 ay. Bu ilerlemeyi bir düşünün. Yolculuğunuzun ilk 1/4'ü 3 yıldan fazla sürerken son 1/4'ü 2 yıldan az sürüyor. İşte bu yüzden 250 bin TL'ye ulaşmak hayati bir kilometre taşıdır. Sadece istikrarlı bir şekilde tasarruf edip yatırım yapabileceğinizi kendinize kanıtlamadınız, aynı zamanda her şeyi hızlandıran temeli de inşa ettiniz. Bileşik getiri motoru nihayet devrini almaya başladı. Ve bundan sonra paranız sizin için çok daha sıkı çalışmaya başlıyor. Bu süreçte yatırım hesabınızın içinde aslında neler olduğunu parçalayalım. İlk 250 bin TL'ye ulaştığınızda bunun yaklaşık 200 bin TL'si kendi aylık katkılarınızdan, sadece 50 bin TL'si yatırım büyümesinden gelir. Henüz hayat değiştirici bir getiri değil belki ama diğer her şeyi mümkün kılan alışkanlığı ve disiplini kurdunuz. 500 bin TL'ye ulaştığınızda işler değişmeye başlar. O paranın içinde yaklaşık 340 bin TL sizin katkınızken 160 bin TL saf yatırım büyümesidir. Siz hayatınızı yaşarken, işinize giderken ve muhtemelen hesabınızı düşünmezken paranız sessizce 160 bin TL üretmiştir. 750 bin TL'ye yaklaşırken hızlanma devam eder. Bu noktada cebinizden yaklaşık 460 bin TL çıkmıştır ama yatırım getirileri neredeyse 290 bin TL üretmiştir. Paranız artık neredeyse sizin kadar sıkı çalışıyor. Ve nihayet o sihirli 1 milyon TL hedefine ulaştığınızda siz şahsen yaklaşık 560 bin TL katkıda bulundunuz ama bileşik getiri 440 bin TL üretti. Servetinizin neredeyse yarısı sizin emeğinizden değil, yatırım getirilerinden geldi. Bu ilerlemeyi psikolojik olarak bu kadar güçlü kılan şey şudur.
İlk 3 yıl boyunca 250.000 TL'ye ulaşmak için çabalarken yerinizde sayıyormuş gibi hissedersiniz. Aylık getiriler iyi bir yılda birkaç bin lira kazandırır. Güzeldir ama hayatınızı değiştirmez. Özellikle o pahalı tatil veya yeni model telefon aklınızı çelerken yatırım yapmanın gerçekten bu çabaya değip değmediğini sorgulamaya başlarsınız. Ama o 250.000 TL eşiğini geçtiğinizde sihirli şeyler olmaya başlar. Yatırım getirileriniz yıllık 10 binlerce lira üretmeye başlar. İyi bir yılda bir ayda kazandığınız maaş kadar parayı yatırım hesabınızın tek başına kazandığını görürsünüz. Aniden paranın sizin için çalışması kavramı soyut bir teoriden somut bir gerçeğe dönüşür. İnsanların servet inşasında sabır ve tutarlılığın neden bu kadar önemli olduğunu iliklerine kadar hissettikleri andır. 250.000 TL'ye ulaşıp aylık katkılarına devam eden kişi artık sadece servet inşa etmiyor, momentum inşa ediyor. Yatırılan her ek lira bileşiklenmek için daha fazla zamana sahip ve getirilerin her ayı daha da fazla getiri üretmek için yeniden yatırıma giriyor. Güzel ironi şu ki, çoğu insan tam da bu hızlanma başlamadan hemen önce pes ediyor. Birkaç yıl sonra hesap bakiyelerine bakıyorlar, sadece 150-200 bin lira biriktiğini görüyorlar ve servet inşasının çok uzun sürdüğü sonucuna varıyorlar. Rüzgar yelkenlerini doldurmadan hemen önce gemiyi terk ettiklerinin farkında değiller. Ancak burada ele almamız gereken başka bir psikolojik faktör daha var. Yatırımda 250.000 TL'niz olduğunda, oyunun içinde olma zihniyetini geliştirmeye başlarsınız. Hesabınız bir ayda 20-30 bin lira oynadığında, eskiden soyut rakamlar olan piyasa dalgalanmaları aniden çok gerçek hissettirir. Bu yeni yatırımcılar için korkutucu olabilir ama aslında gerçek servet inşa ettiğinizin bir işaretidir. Anahtar nokta, bu dalgalanmaların tamamen normal olduğunu ve zamanla aslında lehinize çalıştığını anlamaktır. Piyasalar düştüğünde ve hesap bakiyeniz eridiğinde, aylık katkılarınız daha düşük fiyatlardan daha fazla hisse alır. Piyasalar toparlandığında, ki tarihsel olarak her zaman toparlanmıştır, kriz sırasında topladığınız o ekstra hisseler inanılmaz derecede değerli hale gelir. Sıfırdan 250.000 TL'ye giden yolculuğun keyfi bir rakama ulaşmaktan çok daha fazlası olmasının nedeni budur. Sadece para biriktirmiyorsunuz. Başarılı servet inşa edenleri çok erken pes eden herkesten ayıran duygusal dayanıklılığı, sabrı ve uzun vadeli düşünceyi geliştiriyorsunuz. Bunun pratik açıdan ne anlama geldiğini düşünün. Sadece hesaptaki rakamların büyümesini izlemiyorsunuz. Beyninizi zengin insanların düşündüğü gibi düşünmeye üzerine yeniden programlıyorsunuz. Ve zengin insanlar doğrusal ilerleme açısından düşünmezler. Üstel olasılıklar açısından düşünürler. Bu zihniyet değişimi hayattaki diğer kalıpları fark etmeye başladığınızda daha da güçlenir. Herhangi bir beceriyi öğrenmenin ilk yılı imkansız derecede yavaş hissettirir. Gitarda berbatsınızdır, İspanyolcanız ağzınızda bilye varmış gibi çıkar ve yemek pişirme denemeleriniz yenilebilir felaketlerle sonuçlanır. Ama ikinci veya üçüncü yılın civarında bir yerde her şey yerine oturur. Aniden gerçek şarkılar çalıyorsunuz, gerçek sohbetler ediyorsunuz ve insanlar tariflerinizi istiyor. Servet inşası tam olarak aynı kalıbı izler. Tek fark, çoğu insanın o ağızda bilye aşamasında pes etmesidir. Bileşik getirinin devreye girip ağır yükü kaldırmaya başladığı o kırılma anını deneyimleyecek kadar uzun süre asla kalmazlar. Şimdi bu 250.000 TL kilometre taşını matematiğin önerdiğinden bile daha önemli kılan bir şeyden bahsedelim. Bu eşiği geçtikten sonra davranışlarınıza ve karar alma sürecinize ne oldu? Sizin için çalışan 250.000 TL'niz olduğunda para hakkında değişik seçimler yapmaya başlarsınız. Ve bu seçimler servet inşasını kağıt üzerindeki projeksiyonlarımızın yakalayamayacağı şekillerde hızlandırır. Başlangıç için yaşam tarzı enflasyonu konusunda çok daha bilinçli hale gelirsiniz. İş yerinde ayda ekstra 5.000 TL getiren o terfi, dairenizi hemen yükseltmek veya daha lüks bir araba almak yerine o ekstra paranın yatırım katkılarınızı nasıl ateşleyebileceğini düşünmeye başlarsınız. Ayda 5.000 TL'nin neler başarabileceğini gördünüz. Bu yüzden 7.000 veya 10.000 TL'nin neler yapabileceği konusunda gerçekten heyecanlanırsınız. Ayrıca bileşik getiri paranoyası dediğim bir şeyi geliştirmeye başlarsınız. Her gereksiz harcama yeni bir filtreden geçer. Bunu yatırıma dönüştürseydim kaç para ederdi? O pahalı kahve alışkanlığı size sadece bugün 100 liraya değil, bileşik büyüme sonrası potansiyel olarak 1000 liraya mal olduğunu fark ettiğinizde aniden daha az çekici görünür. Bu paranızda cimri olmak ve hayattan asla zevk almamakla ilgili değil. Çoğu insanın asla deneyimlemediği bir şekilde intihali olmakla ilgili. Hayatınıza gerçekten değer katan patkınlarla sadece geçici bir dürtüyü tatmin edenler arasında ayrım yapmaya başlarsınız. Sonuçta yoksunluk hissetmeden yatırım yapacak daha fazla para bulursunuz.
Ama işin gerçekten ilginçleştiği ve finans danışmanlarının nadiren bahsettiği kısım şudur. Önemli miktarda yatırımınız olduğunda kariyeriniz ve gelir potansiyelinizle ilgili daha akıllıca riskler almaya başlarsınız. Sürekli ertelediğiniz o ek iş fikri aniden daha çekici hale gelir. Çünkü finansal bir yastığınız vardır. Daha iyi uzun vadeli beklentiler için iş değiştirme oportunitesi mümkün hale gelir. Çünkü bir sonraki maaş çekine muhtaç değilsiniz. Bu paterni sayısız kez gördüm. 250-300 bin TL yatırıma ulaşan insanlar genellikle özgüven çarpanı etkisini yaşarlar. Zam için daha sıkı pazarlık yaparlar, daha yüksek maaşlı fırsatların peşinden koşarlar veya maaştan maaşa yaşarken asla denemeyecekleri işleri kurarlar. Bu ek gelir yatırımlara yönlendirilir ve muhafazakar projeksiyonlarımızı neredeyse kötümser gösterecek bir yukarı döner sarmala yaratır. Bir de A etkisi var. Parası olan insanlar züppe oldukları için değil, hızlı ertelemeye ve uzun vadeli düşünmeye dayan konuları paylaştıkları için parası olan insanlarla ilişki kurma yeteneğilimdedirler. Bu ilişkiler genellikle daha iyi fırsatlara yol açar. İster yatırım tavsiyesi olsun, ister iş partnerlikleri olsun, isterse sadece servet inşa davranışlarını normalleştiren insanların arasında olmak olsun. O 1 milyon TL hedefine ulaşmanın psikolojisi hakkında sizi şaşırtacak bir şey paylaşmam istiyorum. Çoğu insan o rakamı görmenin büyük bir zafer gibi hissedeceğini, sanki özel bir kulübe girmiş gibi olacaklarını varsayar. Ama gerçekte olan şudur. 1 milyon TL'ye ulaştığınızda paranızın büyümesini izlemeye o kadar alışmışsınız ki bu kilometre taşı adeta sönük hissettirir. Artık bu yolculuğa 5-6 yıl önce başlayan o kişi değilsinizdir. Çoğu insanın asla edinmediği sabrı, disiplini ve uzun vadeli perspektifi geliştirdiniz. 1 milyon TL artık bitiş çizgisi gibi hissetmez. Sadece ısınıyormuş gibi hissedersiniz. 2 milyonu, 5 milyonu ve belki de 10 milyonu düşünmeye başlarsınız. İşte sıfırdan 250 bin TL'ye giden yolculuk, 250 binden 500 bine giden yolculuktan çok daha dönüşümcüdür. Aynı para miktarını temsil etseler de servet inşa yolculuğunuzun ilk çeyreği bir insan olarak kim olduğunuzu değiştirir. Geri kalan çeyrekler sadece bu değişiklikleri güçlendirir. Ama bazılarının aklından geçen o malum soruyu ele alalım. Ya tam momentum kazanırken piyasa çökerse? Ya özenle hesaplanmış projeksiyonlarınız başka bir finansal kriz veya ekonomik durgunlukla raydan çıkarsa? Bunlar haklı endişeler ve tam da bu yüzden düzenli alım stratejisinin yani dollar cost averaging'in matematiğini anlamak çok önemli. Piyasa koşulları ne olursa olsun her ay aynı tutarı istikrarlı bir şekilde yatırdığınızda piyasa düşüşleri aslında servet inşasını hızlandırır. Herkesin panikleyip yatırımlarını sattığı o aylarda sizin 5000 TL'niz iyi zamanlara kıyasla çok daha fazla hisse senedi veya fon payı satın alır. Piyasalar kaçınılmaz olarak toparlandığında kriz sırasında topladığınız o ekstra paylar inanılmaz derecede değerlenir. Tarihsel veriler bize 2008 veya 2020 gibi büyük piyasa çöküşlerinde düzenli katkılarına devam eden yatırımcıların korkulu zamanlarda yatırımı bırakanlardan çok daha zengin olduklarını gösteriyor. 250 bin TL'ye ulaşıp sonraki düşüşte panikleyenler modern tarihin en büyük servet inşası fırsatlarını kaçırdılar. Bu 250 bin TL kilometre taşının bu kadar kritik olmasının bir başka nedeni de budur. Oraya ulaştığınızda muhtemelen en az bir veya iki küçük piyasa düzeltmesi atlatmışsınızdır. Hesap bakiyenizin birkaç bin lira düştüğünü görüp toparlanmasını izlemişsinizdir. Bu deneyim daha ciddi düşüşlerde ihtiyaç duyacağınız duygusal dayanıklılığı inşa eder. Yatırımlarının düştüğünü hiç görmemiş bir kişi büyük bir çöküşte panikleyip satmaya çok daha yatkındır. 250 bin TL yatırımı olan ve birkaç yıl boyunca dalgalanmasını izleyen kişi, oynaklığın sürecin sadece bir parçası olduğunu anlar. Herkes kaçışırken rotada kalmaya, hatta katkılarını artırmaya daha meyillidir. Şimdi, çoğu finans danışmanının size asla söylemeyeceği bir şeyden bahsedelim. O 250 bin TL eşiğini hızla geçmenin asıl sırrı sadece daha fazla para yatırmak değildir. Çoğu insanın tamamen görmezden geldiği gizli çarpanları anlamaktır. İlk olarak devlet katkısı çarpanı var. Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi, BES gibi araçlarda devlet yatırdığınız her tutar için %30 ek katkı sağlar. Eğer siz bu avantajı kullanmıyorsanız bedava parayı reddediyorsunuz demektir. Bu bir pazarlama hilesi değil. Bu devletin size geleceğine yatırdığın her 100 lira için ben de cebine 30 lira koyuyorum demesidir. Diyelim ki her ay BES'e yatırım yapıyorsunuz. O %30'luk getiri piyasa daha ne yapacağını bilemeden cebinize giren garantili bir paradır.
Bunu bileşik getiriyle birleştirdiğinizde sıfırdan 250.000 TL'ye giden yolculuk önemli ölçüde kısalır. 3 yıl 4 ay sürmek yerine belki sadece 2,5 yıl sürer ve hızlanma etkisi daha da belirginleşir. Ama işte sizi güldürecek ya da ağlatacak bir gerçek. İnsanların büyük çoğunluğu bu bedava parayı tam limitte kullanmıyor. Daha fazla para yatıramayacaklarını düşündükleri için her yıl binlerce lirayı masada bırakıyorlar. Bu kaldırımda 200 lira bulup eğilip almaya üşendiğiniz için orada bırakmak gibidir. Şimdi, önemli bir servet inşa eden insanları, orta sınıfta sıkışıp kalanlardan ayıran o temel farkını anlamak ve neden çoğu insanın bunu tamamen tersten yaptığı. Tasarruf, önümüzdeki birkaç yıl içinde harcayacağınız parayla yaptığınız şeydir. Acil durum fonu, tatil parası, ev peşinatı. Bu para güvenli, sıkıcı ve kolay erişilebilir olmalıdır. Mevduat hesapları, likit fonlar. Bu parayla servet inşa etmeye çalışmıyorsunuz. Sadece onu korumaya çalışıyorsunuz. Yatırımsa en az 5 ila 10 yıl boyunca ihtiyaç duymayacağınız parayla yaptığınız şeydir. Bu para sizin için çok çalışmalıdır. Daha yüksek getiri karşılığında makul riskler almalıdır. Borsa, hisse senedi fonları, belki anlıyorsanız gayrimenkul. Bu sizin servet inşa etme paranız ve bileşiklenmek için zamana ihtiyacı var. Sorun şu ki, çoğu insan tüm finansal hayatına bir sermaye hesabı muamelesi yapıyor. Enflasyon her yıl alım güçlerini sessizce yerken, piyasa oynaklığından korktukları için paralarını vadesiz hesaplarda veya düşük getirili araçlarda tutuyorlar. Muhafazakar ve sorumlu olduklarını sanıyorlar ama aslında gerçek bir servet inşa edemeyeceklerini garantiliyorlar. Diğer taraftan bazıları acil durum fonlarını yatırım hesabı gibi kullanıyor. Gelecek ay ihtiyaç duyabilecekleri parayı agresif hisse senetlerine yatırıyor ve piyasa düşünce zararına satmak zorunda kalınca panikliyorlar. Güvenli ve sıkıcı olması gereken parayla gereksiz riskler alıyorlar. İşte durum bu. 250.000 TL'ye ulaştığınızda 1 milyonun çeyreğinde değilsiniz. Bileşik getirinin o güzel kaosu sayesinde matematiksel olarak yolun yarısındasınız. En zor kısım matematik, piyasa dalgalanmaları veya yatırım yapacak parayı bulmak değildir. En zor kısım, üstel büyümenin devreye girip ağır yükü kaldırması yetecek kadar uzun süre istikrarlı kalmaktır. Yatırıma bugün başlayın. Çünkü 20 yıl sonra ya kendinize teşekkür edeceksiniz ya da keşke diyeceksiniz. Benim adım Sirmalya. Eğer bu video finansal dileceğinize dair bir ışık yaktıysa kanalı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve her zamanki gibi sizi seviyorum. Hoşça kalın.